Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği, her bedene uyarlanabilen, sadece zincir ve trabzanlardan oluşan bu yazlık elbisenin yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Şimdi bu yazlık elbiseyi yaparken kullandığım ip spagetti yarnın soft cake ipi. Bu naneli renk olarak geçiyor sitesinde. Bu ipin kalitesini şu şekilde göstereyim. Tam yaz projelerinde kullanmak için uygun bir ip. Metrajı da oldukça fazla. Şu şekilde 250 gramlık bir ağırlığı var. 1000 metre kadar bir uzunluğu var. Böyle kumaş gibi görünen bir ip olduğu için yazlık projeleri son derece uygun. İçerik olarak da %50 pamuk, %50 akrilik bir ip. Ancak böyle şöyle bir dokusu var. Yumuşacık bir dokusu var. Örüldükten sonra da çok güzel görüneceğine eminim. Renk kodunu da açıklama kısmına bırakacağım. Eğer aynısını almak isterseniz. Bir de bir avantajı da şöyle içinden şu şekilde ipin dışarı doğru çıkması. Kek iplerde genellikle böyle olduğu için kek iplerle örmeyi gerçekten seviyorum. 3,5 numara bir tığ tercih ettim. Tığ numarası 2-4 arası kullanılabilir diyor ama 3,5 numara bu model için ideal olacak gibi görünüyor. Toplamda 180 tane zincir çekiyorum. Böyle zincirleri şöyle geniş geniş çekebilirsiniz. Böyle 180 tane zincir çekeceğim. Şimdi toplamda 180 tane zincir çektim. 180 zincir çekerken 90. zincire bir tane işaretleyici taktım. Şimdi sonuncu zincirle en sonuncu yani 180. zincirle birinci zinciri birleştiriyorum. Şöyle ipi kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şöyle bir halka olmuş oldu elimde. Büyük 180 zincirlik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu 90. zincire gelene kadar, yani şu işaret koyduğum zincire gelene kadar böyle bu şekilde her birinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanları biraz böyle ipi uzata da yapabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde 90. zincire, yani şu işaretlediğim zincire gelene kadar her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 90. zincire gelene kadar bu şekilde her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. 90. zincire geldiğim zaman, bu işaretleyici koyduğum yere geldiğim zaman 90. zincirin içerisine bir tane ikili trabzan, aynı zincirin içerisine bir tane daha ikili trabzan, 1 2 3 tane zincir, aynı boşluğun içerisine, aynı zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yaparak bir tane köşe oluşturuyorum. Şimdi bir tane köşeyi burada oluşturacağım. Bundan sonra sıra sonuna kadar yine her bir zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi burada bir tane köşem olmuş olacak. Bir tane de sıranın sonunda bir köşe daha oluşturacağım. Böyle 2 tane köşeden oluşacak. Bu zincirleri yaparken önemli olan şey şu zincirlerin dönmemesini sağlamak. Şu elinize düzelte zincirleri yapmak. Sıra sonuna kadar burada oluşturduğum köşeden sonra sırada gelen tüm zincirlerin üzerine birer tane daha ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıranın en sonuna geldiğimde sonuncu zincirin içerisine iki tane ikili trabzan, 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak ilk yaptığım trabzana bağlanıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım sonuncu zincirin içerisine. Aynı zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve birinci zincirin içerisine bağlanıyorum. Birinci trabzanın içerisine bağlanıyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Sıranın sonuna gelip ipi bağladığımızda şu şekilde bir görüntü olmuş oluyor. 2 tane köşemiz var. İlk köşemiz bu uçta. Diğer köşemizde bu işaretleyiciyi taktığımız noktada. Şu şekilde bir model elde etmiş oluyoruz. 2 köşe. Bu 2 köşenin bir tarafı bizim ön kısmımız, yani göğüs kısmımız, bir tarafı da sırt kısmımız oluyor. Yani şu şekilde ikiye katladığımızda şöyle bir V yakalı bir elbise başlangıcı yakası elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan sonra birkaç sıra daha aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada
her bir trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan yapacağım. O yüzden tam olarak ipi kaydırdığım noktanın trabzanın tepesine denk gelmiş olması önemli. Çünkü trabzanların aralarından değil, trabzanların üstlerinden çalışacağım. Yani şu iki trabzan arasına bir tane daha trabzan yapmayacağım. Her bir trabzanın tepesindeki zincirin üzerine çalışacağım. Bu kısım önemli. Eğer bu kısmı aralara çalışırsanız, üzerine çalışmazsanız, yani burada bir trabzan sayısında bir eksilme olursa potluk yapar, küçülerek gider ve model istediğimiz gibi oturmaz. O yüzden bu kısım önemli. Yani ipi kaydırdığımız nokta trabzanın bir alt sıradaki trabzanın tepesi olması gerekiyor. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Sırada gelen ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Sonrasının tepesine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerin bir alt sıradaki trabzanların üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görünecek. Şimdi burada köşeden başlamamış olduk. Yani ipi kaydırdığımız nokta köşe olmadığı için köşeyi en sonda yapacağız. Ama burada diğer köşeye gelene kadar aynı şekilde bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Ta ki şuradaki köşeye gelene kadar. Buradaki köşeye geldiğimizde de yine köşe arttırmasıyla devam edeceğiz. Şimdi köşeye geldiğimde şu şekilde köşe boşluğunun içerisine 2 tane ikili trabzan, 3 tane zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeden sonra devam ederken dikkat etmem gereken şey şu köşenin son, yani köşenin hemen dibindeki trabzanın da üzerine bir tane ikili trabzan yaparak devam etmek. Eğer burada bu trabzanı atlarsanız yine modelde bir küçülme meydana gelir. Çünkü şu köşeye geçerken son trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptık. O yüzden bu köşe dönüşlerinde şuradaki sonuncu trabzanın, yani ilk trabzanın zincir kısmı biraz dipte kalıyor olabilir. Sizin ipinizle bazen bu şekilde olabiliyor çünkü. Tekrar başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örüyoruz. Çünkü burada hani köşeden başlamamıştık zaten. Başlangıç noktasına kadar aynı şekilde trabzanları örmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer köşeye geldim. Aslında bitiş noktamızın hemen yanına gelmiş olduk. Yine diğer köşeye de bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Yine köşeye bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Yani iki tane ikili trabzan, 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine az önce bahsettiğim hemen köşenin bitimindeki trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanında bir tane daha kalmış oluyor ve başlangıç noktama gelmiş oluyorum. Başlangıç noktasında çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin üçüncüsüne ipimi takıyorum ve kaydırıyorum. İkinci sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. İkinci sırayı tamamladıktan sonra şu şekilde bir görünüm oluyor. Ben 3,5 numara bir tığla ördüğüm için ve biraz da elimi geniş de tuttuğum için böyle kumaş gibi görünen bir örümü oluyor ipin. Eğer sizin eliniz sıkıysa 4 numaraya kadar da örebilirsiniz. Ama 4 numaradan daha fazlasını bu ip kaldırmaz diye düşünüyorum. Yani şöyle ip parçalı olduğu için, 4 katmandan oluştuğu için 4 numaradan fazlasında artık ip takılmaya başlar tığa ve rahat öremezsiniz. Bu şekilde bir şöyle iki köşesi olan bir model olmuş oluyor. Şimdi bunu böyle şu şekilde ikiye katladığımızda bu bizim yakamız olmuş oluyor. Yani yaka kısmı ve arka tarafta sırt kısmı olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra artık elbise şu şekilde, elbisenin yaka kısmını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu arada yaka kısmını. Yani ben şu şekilde ince bir askı tercih ettiğim için ince askı ile yapacağım, ama burayı siz daha kalın bir askı olsun isterseniz 1-2 sıra daha örüp daha böyle kalın bir askı da elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde 2 sıralık ince bir askıyı tercih ediyorum bu elbisede. Şimdi buradan sonra kol boşluğunu hesaplamamız gerekiyor. Yani
Şöyle ben omuz kısmından itibaren böyle 20 santim kadar 19-20 santim kadar örmem gerekiyor kol oyuntumun oluşması için. Şimdi burayı örerken şu baştan itibaren biraz boşluk bırakıp yani omzunuzdan göğüs kısmına kadar olan kısmı buradan atlayıp şuradan itibaren başlayıp aşağıya doğru düz inmeye devam edeceğiz. Burada kaç santim kadar bıraktığınızı şurayı kendi üzerinize yani şu kısmı başınızdan geçirerek kendi üzerinize göre ölçüp kaç santim kadar buradan açıklık bırakmak istiyorsanız oradan sonrasını devam ettirmelisiniz. Buradaki açıklık kol açıklığı değil. Tamamen yakanızdan itibaren göğüs kısmından ne kadar bir açıklık bırakmak istediğinizle alakalı. Şimdi burayı zaten şu kısmı başınızdan geçirdiğiniz zaman anlayacaksınız. Ben mesela şuradan itibaren yaklaşık olarak bir 10 santim kadar bir boş şey bırakıp atlayıp 10 santim kadar atlayıp 10 santimden sonrasında öreceğim. Buradan da bir 10 santim atlayacağım. Aşağıya doğru örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle işaretleyici taktım. İşaretleyici taktığım yerlerin ilmek sayılarını da size söyleyeyim. Şimdi benim için şu yakadan itibaren, şu omuzdan itibaren 10 santimlik bir boşluk yeterli. Buradan 10 santimlik bir boşluk şu kenardan köşeden itibaren söyleyeceğim. Şu köşeden itibaren toplamda 30 tane trabzan sayıp işaretleyicimi taktım. Arka tarafa da aynı şekilde 30 tane trabzan sayıp işaretleyicimi taktım. Bu taraftan da aynı şekilde 30 tane şu köşeden itibaren 30 tane trabzan sayıp işaretleyicimi taktım. Şimdi şu şekilde işaretleyicileri taktım zaten. Böyle artık açabilirim. İşaretleyicileri taktığım yerden itibaren şu an ipimi keseceğim. İşaretleyicileri taktığım yerden itibaren ön tarafı aynı şekilde V olarak şu yeşil işaretleyiciden mor işaretleyiciye kadar olan kısmı öreceğim. Önce ön tarafı öreceğim. Sonrasında arka tarafı ördükten sonra benim için kol altı neresi olmasını istiyorsam o kadar öreceğim. Kol altı olduktan sonra da ön ve arka kısmı birleştirip alt kısmı örmeye devam edeceğim. Metot genel olarak bu şekilde. Şimdi birlikte yaptıkça daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi ipi keselim. Bir başlangıç kısmını göstereyim. Sonrası zaten kol altına gelene kadar aynı şekilde öreceğimiz için bütün sıraları anlatmama gerek olmayacaktır. Burada dediğim gibi yani benim için burada 2 sıra yeterli. Çünkü ben ince bir askı istiyorum. Plaj elbisesi ve yazlık elbise niyetiyle başladığım için ince bir askı tercih ettim. Siz burada askı kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz yine. Şöyle döndürüyorum. V kısmı yukarıda kalacak şekilde. Tığma ipi doladım. İpi kilitledim. İpi bir kez doladım. Şu işaretleyici taktığım trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı bir alt sırada olduğu gibi bütün zincirlerin tepesine birer tane ikili trabzan yaparak diğer mor işaretleyici taktığım yere kadar örüyorum. Mor işaretleyici taktığım yer benim ön yüzüm olmuş oluyor. Şimdi mor işaretleyici taktığım yere kadar aynı şekilde örmeye devam edip tekrar o kısma geldiğimizde geri dönüşü nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. İşaretleyici taktığım yere kadar, mor işaretleyicim ne olduğu yere kadar ördüm. Köşeyi yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan, 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan olarak ördüm. Şu şekilde bir ön kısmım olmuş oldu. Bakın şöyle sereyim. Şu şekilde bir ön kısmım olmuş oldu. Şimdi buradan geriye dönüp tekrar diğer yeşilin olduğu yere kadar geleceğiz. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. İşimizi ters çeviriyoruz. Çünkü geriye dönük örme yapacağız. Sığma ipi doladım. Burada aynı boşluğa yani köşedeki boşluğa yani şu trabzana çıktığım yerin dibine tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bunu yapmamızın sebebi yani burası burada arttırma gibi görünecek ama burada bunu yapmamızın sebebi bu göğüs kısmına denk gelen kısmın potluk yapmaması biraz daha geniş
durması. Çünkü kol altı kısmında zaten birleşecek. Birleştikten sonra dümdüz inecek. Oradan sonra artmaya devam etmeyecek. O yüzden bu kol altına gelene kadar olan kısımda, göğüs kısmında potluk yapmaması ve yapışmaması için bu şekilde bir işlem yapıyorum. Bütün trabzanların üzerlerine yine birer tane ikili trabzanla diğer işaretleyicinin olduğu yere kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi tekrar geriye dönük ördükten sonra biraz daha bu çıkıntı kendini belli etmeye başladığı için daha net görünüyor bakın. Şu şekilde görünüyor. Şöyle iki tarafı. Burası bizim zaten az önce de söylediğim gibi şurayı kafamızı şuradan geçirdiğimiz zaman şöyle bu kısım yaka kısmı ve bu kısımda yakadan aşağıya doğru olan boşluk olmuş olacak. Şimdi buradan sonra kaç sıra bu şekilde devam edeceğimiz kısmını şu şekilde ölçmeniz gerekiyor. Omuzdan itibaren mesela benim için 20 santim yeterli. Omuzdan itibaren böyle 19-20 santim olacak şekilde ama şey değil, şu sivri kısmı değil, şu kısmı omuzdan itibaren 19-20 santim olacak şekilde, yani muhtemelen 2 sıra daha falan ördüğüm zaman bu 20 santime gelecektir. 19-20 santime gelecektir. Bu aşamada her ördüğünüz sıradan sonra şu kısmı başınızdan geçirerek bir kol altına kadar gelmiş mi, kol altını birleştirmek için yeterli mi gibi ölçmenizde fayda var bu kısmı. Daha sonrasında dediğim gibi ön tarafı yaptıktan sonra arka tarafı da aynı şekilde bu şekilde yapacağım. Şu işaretleyici taktığım yerlerden. Sonrasında iki tarafı şu kısımlardan birleştireceğim. Ön ve arkayı bu kısımlardan birleştirip tek parça örmeye devam edeceğim. Şimdi arkalı önlü iki tarafın örgüsünü tamamladım. Şu şekilde kenarlarda böyle ilerliyor. Toplamda askılar dahil, yani askıda örmüş olduğum şu iki sıra dahil toplamda 14 sıra olmuş oldu. 14 sıranın askılar dahil kaç santime denk geldiğini söyleyeyim. Buradan askıdan şuraya kadar olan kısım 30 santim. Ama bizim kol altı olan kısmımız önemli. Kol altı şu hemen işaretleyicileri taktığımız yerden itibaren toplamda 16 santim kadar ördüm. Kol altı biraz da şu kısımlarda kol altından, yani şurada kısımlarda kol altına biraz denk geldiği için yaklaşık olarak 17-18 santim olarak görünüyor üzerimize tuttuğumuzda. Şimdi ben bu kısmı örerken benim elimde 2 tane yumak vardı. Renkleri denk getirmek için son 3 sıra hariç tamamını beyaz yaptım. Hatta arka tarafı, ya bir tarafı daha doğrusu beyazı yapabilmek için ikinci yumağı açtım. O yüzden bu şekilde böyle denk geldi. Hani denk getirme gibi bir kaygınız yoksa doğrudan bir tane yumaktan da örmeye devam edebilirsiniz. Ama burası böyle, arkası da önü de son 3 sırası yeşile geçiş sırası olmuş oldu. Zaten tek renk bir iple örerseniz, hani kek ip de olsa tek renk bir iple örerseniz böyle bir denk getirme yapma ihtiyacınız da olmaz. Ben önü arkası aynı olsun istediğim için böyle bir denk getirdim. Şimdi bundan sonrasını nasıl ilerleteceğiz? Onu anlatacağım bir sırayla. Sonrası zaten yere kadar, yani elbisenin uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar aynı devam edecek. Şimdi yeşile geçmiştim zaten. Şöyle yeşilden devam ediyorum. Tırma ipi dolayıp şöyle ipi kilitliyorum. Şimdi iki yüzü var. Önü ve arkası. Şunun köşesinden başlayacağım örmeye. Tığma ipi doladım. Bir tanenin köşesine battım. Ve karşılık gelen yerin de köşesine battım. Buraya ipimi kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu şekilde açtım. Buradan itibaren bu benim koltuk altıma denk gelen kısım olacak. Tam bir tane zincir olacak. Buradan itibaren bütün zincirlerin üzerlerine aynı şekilde ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sonrasında köşe kısmını, yani alt kısmını aynı şekilde öreceğim. Sonra buraya geldiğimde de arkasını ve önünü birleştirip yine bir tane ikili trabzan yapıp sonrasında devam edeceğim sonuna kadar. Şimdi bu birleştirme sonrası örme kısmına geçelim. Doğrudan sıradan
bir önceki sırada yaptığımız gibi, yani diğer sıralarda yaptığımız gibi sadece kol altını birleştirmiş oluyoruz. Bundan sonrası böyle spiral şekilde devam edeceği için renkler de, renk geçişleri de tek bir düzlemde devam edecek zaten. Bundan sonrasında bir renk geçişini denk getirme gibi bir şey yapmanıza gerek kalmayacak eğer şu ana kadar yaptıysanız. Böyle sıranın sonuna kadar, yani diğer kol altına gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer kenara gelene kadar ördüm. Şu şekilde, yani yeşilin 4. sırası olmuş oldu. Şimdi diğer kenarın son trabzanını arka kısmına denk gelen yerle birleştirerek yapacağım. Şu arka kısmına denk gelen yerle tığıma ipi doladım. Bir normal batmam gereken trabzan olan yere batıyorum. Yani trabzan öreceğim yere batıyorum. Bir de diğer taraftaki birleştireceğim köşeye batıyorum. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi sıradan tekrar ikili trabzanları örmeye devam ediyorum zincirlerin üzerine. Birleştirilmiş kısmı şu şekilde görünüyor. Diğer tarafında birleştirilmiş kısmı bu şekilde görünecek. Yani şuraya kadar örüp şurayla birleştireceğim. Burada da böyle burada oluşturduğum gibi dümdüz bir görüntü oluşmuş olacak. Şimdi sonuna kadar geleyim, sıra sonuna kadar. İkinci sıraya başlama kısmını da göstereceğim. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Aynı şekilde ikili trabzanlarla. Sıranın sonuna geldiğimde ilk başta yaptığım 3 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıp ipi kaydırıyorum. Bu şekilde dümdüz oluyor. Yine 3 tane zincirle bir sıraya çıkıyorum. Sıradaki tüm zincirlerin tepesine birer tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum yine. Bir alt sırada yaptığımdan farklı hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bu sırada artık kol altına yapmış olduğumuz zincirler, trabzanlar yapılmış olduğu için burada bir üst sıraya çıkmak için sadece zincir çekiyorum. Buradan dümdüz her zincirin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak kol altına kadar geleceğim. Kol altına geldiğimde yine dümdüz her bir zincirin üzerine ikili trabzan örerek devam edeceğim. Burada artık farklı hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece birleştirme kısmında bu işlemi yapıyorum. Bundan sonraki bütün sıralarda elbiseyi hangi uzunluğa kadar istiyorsanız o kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Şu şekilde görünecek, bakın. Buradan sonrasında kol altında yaptık. İkinci sıradayız. Askısı burası. Buradan sonrası dümdüz aşağıya kadar ilerleyecek. Buraya geldiğimizde yine aynı şekilde yapacağız. Bu şu an artık bir bluz formunda. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız, yere kadar, dizinize kadar, ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar uzunlukta bu alt kısmı örebilirsiniz. Buradan sonra hiçbir arttırma, azaltma, hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bu köşeleri, yani bu orta kısımları şimdiye kadar nasıl ördüysek aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Onun haricinde sadece ikili trabzan ve zincir kullanıyoruz örgümüzde. Yani zinciri sadece köşelerde, geri kalan her yerde de ikili trabzan kullanarak örgümüze devam ediyoruz. Ve modelimiz tamamlandı. Şimdi ölçülerini söyleyeceğim. Şöyle uzun ve böyle renk geçişi olan, kendinden renk geçişi olan bir model oldu. Ördüğüm tığ numarasıyla da böyle dökümlü dökümlü durdu. Benim çok hoşuma gitti. Duruşu gerçekten kumaş gibi görünüyor. Toplamda ilk sıradan itibaren, yani şurada başlangıç sıramı da saydığımda toplamda 56 sıra ördüm etek ucuna kadar. Etek ucuna kadar zaten şuradaki arttırmaları yapa yapa aynı şekilde örmeye devam ettim. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Omuz askısı ile birlikte, yani şu askının ilk başıyla birlikte şöyle tuttuğumda şuradan itibaren etek ucuna kadar olan kısmı 100 santim oldu. 56 sıra benim ipimle, benim ördüğüm genişlikle 100 santime tekabül etti. Siz burada başlangıçta da söylemiştim. Askı uzunluklarını kendinize göre daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Burada tabii ki ölçü farklılaşacaktır. Bu benim istediğim yaka açıklığına uygun bir askı uzunluğu. Yine aynı şekilde kol altını da farklılaştırabilirsiniz kendinize göre. Toplamda şöyle eninin de uzunluğunu söyleyeyim, genişliğini söyleyeyim. Eni de bir kol altından diğer kol altına kadar olan kısmı da 52 santim kadar bir
eni olmuş oldu. Tabii bu böyle aşağıya doğru indikçe eni de ortasından arttırmaya devam ettiğimiz için hafif hafif genişleyen ve böyle etek kısmı da şöyle açılan bir en olmuş oluyor. Bu modeli yaparken toplamda 250 gramlık 2 tane ipim vardı, hatırlarsınız. Yani ip de şuydu. Bu ipten toplamda 1,5 yumak kadar kullandım. Yani aslında 400 gram kadar falan kullanmış oldum toplamda. Bu ipin zaten dediğim gibi metrajı oldukça yüksek. 250 gram. Bu incelikte de bir ip kullanabilirsiniz ama bence bu modeli yapacaksanız kesinlikle bu renk geçişlerini bu ipte bulabilirsiniz ve renk geçişleri şu belli belirsiz geçişler gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ben haricinde etek ucuna veya başka bir yerine farklı bir işlem yapmayacağım. Zaten etek ucu bu şekilde çok tatlı duruyor. Renkleri ayarlamak için ekstra bir şey yapmadım. Sadece yani şuranın haricinde ekstra bir şey yapmadım. Yine sizin ölçülerinizde buna ihtiyaç kalmayabilir ama onun haricinde dikişsiz bir model olduğu için, tamamen dümdüz örülen ve dikiş ihtiyacı olmayan bir model olduğu için renkler hem arkada hem önde birbirine denk gelmiş oluyor. Dikiş ihtiyacı olmadığı için. Yani önü ve arkayı ayrı ayrı örmediğimiz için renkler böyle bir akış halinde şöyle devam etmiş oluyor. Modelin üzerimde duruşu da bu şekilde. Hem günlük hem de plaj kullanımına uygun bir elbise oldu. Sadece günlük kullanacaksanız astar da ekleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.